Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile tavada ıslak kek yapıyoruz. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. O kadar lezzetli ve o kadar basit bir kek ki. Tarifim için ilk önce kek malzemeleriyle başlıyorum. 1 su bardağı süt ilave ediyorum çırpma kabıma. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Tarifime şimdi 1 adet yumurta ilave ediyorum. Şekerimizi ilave ediyoruz. Tüm malzemeler açıklama bölümünde var. Ve ununu da kekimizin ilave ediyoruz. Üzerine unumuzun kakaomuzu ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kadar. 1 paket hamur kabartma tozum var. 1 pakette tarifime, kek hamuruma vanilya ilave edeceğim ki kekimiz mis gibi koksun. Şimdi tüm malzemelerimi bir mikserim ile çırpıyorum. Ben kekimin hamurunu mikserim ile çırparken siz de YouTube kanalıma abone olursanız, beğen butonuna basarsanız, hele bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi yapışmaz bir tavamızı ocağımızın üzerine koyduk. Hazırladığımız kek hamurunu tavamıza döküyoruz. Eğer tavanız yapışmaz özellikle değilse yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Kek hamurumuzu tavamıza döktükten sonra tavamızın üzerini tavamızın kapağı ile kapatıyoruz ve ocağımızın altını kısa yakın orta ateşte açıyoruz ve kekimizi pişirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 10 dakika sürede kekimiz pişecektir. Evet, şöyle kapağını kaldırıyorum. Gördüğünüz üzere kabar yumuşacık bir kek elde ettik. Şimdi bir de kürdan testi yapalım. Evet, kürdan testinde de gördüğünüz üzere kekimiz pişmiş. Şimdi kekimizin üzerinin sosunu hazırlayalım. Kekimiz soğurken bir kabıma sütümü ilave ediyorum. Şekerim var, yarım çay bardağı kadar ve 1 yemek kaşığı da tarifime kakao ilave ediyorum. Tüm malzemelerimi homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Sos malzemelerimizi pişirmiyoruz. Sadece ılıtacağız ocağımızın üzerinde. Şimdi kekimiz soğurken biz de sosumuzu ocağımızın üzerinde şöyle bir karıştırarak ılıtacağız. Eğer içine çikolata da ilave etmek isterseniz çikolata eriyene kadar sosunuzu pişirebilirsiniz. Şimdi sosumuz ılıklaştı. Hazırladığımız sosumuzu oda ısısına gelen kekimizin üzerine yavaş yavaş döküyoruz. Böyle çektikçe ilave edeceğiz sosumuzu. Şimdi ilk etap sosumu döküyorum ve yavaş yavaş kekimin sosu emmesini bekliyorum. Gördüğünüz üzere hızlıca sosu emiyor. Şimdi birazcık sosunu emdi. Birazcık daha sos döküyoruz. Bu keki lütfen tüm mutfaklarda deneyin arkadaşlar. Müthiş oluyor. Hem 10 dakikada hem de çok lezzetli ve pratik bir kek tarifi. Şimdi sosunu birazcık daha çektiriyorum ve son artık kaldı. Bu sosu da çekince son kalan üzerinin sosunu kekimin üzerine döküyorum. Artık kekimiz yavaş yavaş sosunu çekince servise hazır hale gelecek. Kekim sosunu çekti. Oda ısısına geldi. Artık kekimi dilimliyorum. Gördüğünüz üzere içi ıslak, müthiş bir kek oldu. Bıçağınızı hafif ıslatarak kekinizi dilimlerseniz daha düzgün dilimler çıkarabilirsiniz. Bu da böyle bir püf noktası olsun. Şimdi ucunu tekrar temizleyip bıçağımın devam ediyorum. Tüm kekimi dilimledim. Şimdi biraz süslenme zamanı. Şöyle ben kıyılmış badem ve Antep fıstığı tozu kullanacağım. Şöyle birer kare atlayarak kıyılmış bademlerini diziyorum. Boşlukta kalan karelere de Antep fıstıklarımı koyuyorum. Dilediğiniz her malzemeyle kekinizi süsleyebilirsiniz. Şimdi tadım zamanı. Ta 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 tam. Herkese afiyet olsun. Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile evde, tavada kolayca yapılabilecek bir kazanlı bir tarifi hazırlıyoruz. Bu lezzetli tarifi
Herkesin evinde denemesini tavsiye ederim. Şimdi tarifimiz için bir tenceremize 2,5 su bardağı süt ilave edeceğiz. İkinci bardağım ve bir yarım bardak süte daha ihtiyacım var. Evet, 2,5 bardak sütümüzü tenceremize koyuyoruz. 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1,5 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. 1 pakette vanilya kullanacağız tarifimizde. 1 pakette vanilyamızı sütümüze ilave ediyoruz. Bir çırpma telimiz yardımı ile sütümüze ilave ettiğimiz tüm malzemelerimizi sütümüzün içerisinde iyice eriyip homojen bir kıvam alana kadar ocağa koymadan önce şöyle iyice bir çırpıyoruz. Şimdi birazcık daha çırpıyorum. Gördüğünüz üzere malzemelerim sütümde eridi. Şimdi muhallebimizi ocağımıza alıyoruz. Kazan dibimizin muhallebisini orta ateşte karıştırma işlemini hiç bırakmadan yavaş yavaş karıştırarak pişme işlemine geçiyoruz. Bu muhallebimizde karıştırmayı bırakmamak önemli. Evet, muhallebimiz de artık yavaş yavaş kıvam alıyor. Yandığı tencerenin yanında çıkan minik köpürcükleri görüyorsunuz. Artık ben yavaş yavaş pişiyorum diyor. Biz de birazcık daha hızlı karıştırmaya başlıyoruz ki muhallebimizin dibi tutmasın, topaklaşma olmasın. Birazcık daha karıştırdığım muhallebimin altını kapatıyorum ve ocağımın yan gözünü alıyorum. Şimdi kazandibimizi yapmak için bir tavamıza 2 yemek kaşığı pudra şekerimizi serpiyoruz. Serptiğimiz pudra şekerleri tavamızın her yanına gelmesi için şöyle bir tavamızı sallıyoruz. Pudra şekerlerimin her yere değmesi önemli. Bunun için bir kaşığım yardımıyla ocağımın altını yakmadan pudra şekerlerimi tavama güzelce yayıyorum. Her yere değmesini istiyorum. Şöyle birazcık daha düzeltiyorum ve ocağımın altını birazdan orta ateşte ama çok harlı olmayacak şekilde kısa yakın orta ateşte açıyorum. Ve artık yavaş yavaş pudra şekerlerimiz erimeye başladı. Bu aşamada pudra şekerlerimize hiç dokunmuyoruz. Kendi kendine erime işlemine bırakıyoruz. Sizlerin de gördüğü üzere yavaş yavaş şekerlerimiz erimeye başladı. Burada çekim işlemini biraz uzun tuttum. Çünkü aşama aşama görmenizi istiyorum. Ben pudra şekerlerimi eritirken siz de kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, hele bir de beğen butonuna basarsanız bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş oluruz. Bu arada pudra şekerlerimiz de artık iyice erimeye başladı. Tavamızda boncuk boncuk şekerler karamelize olmaya başladı. Kenarlardakilerin de birazcık erimesini bekliyorum. Ve artık ocağımın altını kapatarak hazırladığımız muhallebiyi tavamıza dökme vakti geliyor. Ocağımın altını kapattım. Şimdi muhallebimi artık tavama döküyorum. Şöyle gördüğünüz üzere muhallebimi tavama döktüm. Hepsini kamera açıkken dökemedim. Şimdi bir kısmını da kameramı kapatıp döktüm. Ve şimdi muhallebimi spatulam ile şöyle tavama yayıyorum. Her yere değecek şekilde yine. Ve şimdi artık bu işlemden sonra spatulam ile muhallebimi yaydıktan sonra artık yine bir daha dokunmayacağım tarifime. Ve pudra şekerlerim muhallebime yapışsın diye birkaç dakika tarifimi birlikte pişireceğim. Pudra şekerlerimiz karamelize olmuş pudra şekerlerimiz ile şöyle muhallebimizi 2-3 dakika yine orta ateşte, kısa yakın orta ateşte pişiriyoruz. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş pişmeye başladılar birlikte.
Burada sadece sallama işlemi yapıyoruz. Artık kazandibimiz istediğimiz kıvama gelmeye başladı. Yavaş yavaş gördüğünüz üzere pişti. Şimdi artık kazandibimi bir servis masasına alıyorum ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutuyorum. Oda sıcaklığına gelen kazandibimi 2 saat buzdolabında, en az 2 saat dinlenmeye gönderiyorum. Buzdolabında dinlenen kazandibimizi artık dilimleme zamanı. Bir bıçağımız yardımıyla kazandibimizi 2 şerit ile kesiyoruz. Şöyle bir bıçağım ile kestim. Şimdi bir spatulam ile rulo yapıyorum. Gördüğünüz üzere şahane oldu kazandibimiz ve bir servis tabağıma alarak servise hazır hale getiriyorum. Şimdi günün en lezzetli anı geliyor. Tadım zamanı. Bu tarifi yapan, deneyen herkese afiyet, şifa olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.